Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da telefon kişileri rehberi videosuyla karşınızdayım. Evet, oyunda bildiğiniz üzere yeni karakterlerle tanıştıkça telefon rehberimize birçok kişi ekleniyor. Tabii bu kişilerin de kendilerine has özellikleri bulunmakta. Oyuna Los Santos Drug Wars güncellemesiyle birlikte telefon rehberimizdeki kişileri gizleyebilme özelliği geldi ve bu sayede ihtiyacımız olmayan rehber kişilerini gizleyip sadece istediğimiz kişilerin görmesini sağlayarak ihtiyacımız olan kişiye çok daha hızlı ulaşabiliyoruz. İşte bu videoda da bu telefon rehberimizde bulunan kişilerden hangisi tam olarak ne işe yarar, bunları ele alacağız. Böylelikle de siz de kendi oyun stilinize göre bir telefon rehberi oluşturabilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Öncelikle telefon rehberimize bulunan kişileri nasıl gizleyebiliriz bunu anlatmakla başlayayım. Oyundayken PC üzerinden oynuyorsanız M tuşuna basarak interaction menünüzü açın. Sonrasında inventory yazan seçeneğe giriş yapın ve son olarak da phone contact favorites yazan seçeneğe tıklayarak rehberinizdeki kişileri gizleyebileceğiniz ayar yerine gelebilirsiniz. Burada tıkladığınız kişiler telefon rehberinizde gözükecek, tiksiz olanlarsa gizli olacaklardır. Ayrıca rehberimizdeki kişilerden Mechanic, Morse Mutual Insurance ve Young Ancestor adındaki kişiler buradaki listede olmadığından ne yazık ki bu kişileri gizleme seçeneğine sahip değiliz. Mekanikle Morse Mutual'ı gizlemesek de olur. Zira mekanikle garajlarımızdan araçlarımızı yanımıza isteyebiliyoruz. Morse Mutual ile de patlayan ya da kaybolan gibi araçlarımızı sigortadan geri çağırabiliyoruz. Ancak pek fazla işe yaramayan Young Ancestor'ı neden gizleyemiyoruz? Bunun net olarak bir bilgisi bulunmuyor. Muhtemelen bir hata sonucu olabilir ve önümüzdeki güncellemelerde bu sorun da ortadan kaldırılabilir. Bu bilgiler de aklınızda bulunsun. Ayrıca bir iki ek bilgi de vereyim. Bu listedeki kişi sayısı sizde daha az ya da nispeten daha fazla olabilir. Bu da oyundaki bu NPC'lerle tanışıp tanışmadığınızla ya da seviyenizle alakalı bir durum. Yani kişileri açmak için o kişiyle alakalı görevleri yapmanız, işletmeleri satın almanız ya da gerekli seviyede olmanız gerekiyor. Ayrıca çoğu karakterin kendisine has olan özelliğini kullandığınızda belirli bir süreliğine o özelliği tekrar kullanamıyorsunuz. Son olarak da telefon rehberinizden kaldıracağınız ya da ekleyeceğiniz kişileri dilediğiniz zaman herhangi bir ücret vermeden tekrar rehberinize ekleyebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bu dipnotları da verdikten sonra şimdi isterseniz listemizdeki bu kişilerin ne özellikleri olduğuna tek tek bakalım. İlk seçeneğimiz Players seçeneği ki bu seçenek bulunduğunuz sunucudaki kişileri telefonunuzda göstermeye yarar. Rehberinizden herhangi bir oyuncuya tıkladığınızda onun telefonundan mesaj gönderebilir, ona arkadaşlık isteği atabilir, social club profiline bakabilir, bulunduğu gruba katılabilir ya da highlight seçeneğini tıklayarak haritada oyuncuyu daha kolay bulabilmek adına işaretinin yanıp sönmesini sağlayabilirsiniz. Açıkçası benim bu seçeneklerle çok fazla işim olmadığı için ben bu Players seçeneğini etkinleştirmiyorum. Ancak yine de sunduğu özelliklere bakarak telefon rehberinize gözüküp gözükmeyeceğini kendiniz karar verebilirsiniz. Gelelim ikinci rehber kişimize ki o da Lester. Belki de oyundaki en iyi rehber kişisi olduğunu düşündüğüm bu Lester'ı mutlaka rehberinize bulundurmanızı öneririm. Zira işinize yarayabilecek birçok özellik içeriyor. Bunları da özetle saymam gerekirse Set Bounty özelliğiyle bulunduğunuz sunucudaki bir oyuncunun başına para ödülü koyarak başkalarının peşine düşmesini sağlayabilirsiniz. Remove Wanted Level özelliğini seçerek polislerden sadece tek bir aramayla kurtulabilirsiniz. Off the Radar seçeneğini tıklayarak haritadaki simgenizin diğer oyunculara 1 dakika boyunca gözükmemesini sağlayabilirsiniz. Reveal Players özelliğini seçerek oyunda bulunan joblardayken diğer oyuncuların yerinin gözükmesini sağlayabilirsiniz. Request Job seçeneğini tıklayarak daha önce tamamladığınız bir jobu hızlıca başlatabilmeniz adına görevin telefonunuza davet olarak gelmesini isteyebilirsiniz. Replay Heist özelliği ise oyunda bulunan Lester'ın apartman heistlerini eğer daha önce tamamladıysanız bu seçenekle birlikte tekrar istediğiniz apartman heistini başlatıp oynayabiliyorsunuz. Yine Cancel Heist seçeneğiyle birlikte de eğer aktif olarak oynadığınız bir Lester'ın apartman heisti bulunuyorsa onu iptal edebiliyorsunuz. Cancel the Doomsday Heist ise adından da anlayabileceğiniz üzere aktifte başlatıp kurduğunuz Doomsday heistini iptal etmeye yarıyor. Yine Cancel the Diamond Casino Heist ise aynı şekilde aktif olarak kurduğunuz casino heistini iptal etmeye yarar. Locate a Boat, helikopter, car ve plane seçeneklerini seçerek de Lester'dan bulunduğunuz yere yakın bir yerde ortaya çıkarması ve gidip kullanabilmeniz için sırasıyla deniz botu, helikopter, araba ve uçak isteyebiliyorsunuz. Son olarak Coop Stern Blind Eye seçeneğiyle birlikte de 3 dakika boyunca polislerin yaptığınız yasa dışı eylemleri göz yummasını sağlayabiliyorsunuz. Yani kısacası arama seviyeniz olmuyor. Diğer özelliklerine nazaran sırf polislerden kurtulmak için bile olsa mutlaka Lester'ı telefon rehberinizde tutmanızı öneririm. Gelelim 3. rehber kişimize ki o da Simeon. Simeon'ın tek özelliği Request Job seçeneğini seçerek iş istemek. Bu da nispeten Lester'da da olan Request Job seçeneğine benzer bir seçenek ve açıkçası oyunda çok da işinize yarayacağını söyleyemem. Yine de rehberinize görüp görmeme tercihi size kalmış. 4. rehber kişimiz Lamar. Lamar'ı aradığımızda bize sadece 2 farklı seçenek sunuyor ve bunlardan ilki Call Mugger seçeneği. Bu seçenekle birlikte bulunduğunuz sunucudaki bir oyuncuya Mugger yani gaspçı yollayabilirsiniz. Bu sayede seçeneği seçtikten kısa bir süre sonra eğer oyuncunun bulunduğu yerde uygunsa yolladığınız gaspçı
seçtiğiniz oyuncuya yaklaşıyor ve 10.000 dolara kadar parasını çalabiliyor. Sunucudaki toksik oyunculara ya da trollemek adına arkadaşlarınıza uygulayabilirsiniz. İkinci seçenek olan Restart Lamar Missions seçeneğiyle birlikte de Lamar'ın görev serisini sıfırlayabilir ve görevlerine baştan başlayabilirsiniz. Bana soracak olursanız çok da önemli özellikleri bulunmadığından rehberinizi kalabalık etmemesi adına seçmenizi önermiyorum. 5. rehber kişimiz ise Ron. Bu kişiyi aradığınızda da yine Simeon'da olduğu gibi Request Job seçeneği çıkıyor ve buna bastığınızda da telefonunuza Ron'un kontak görevlerini hızlıca başlatabilmek adına görev daveti geliyor. Bana kalırsa Ron'u da rehberinize tutmayın derim. Gelelim 6. rehber kişimize ki o da Martin. Bu karakterde yine önceki saydığım karakterlerde olduğu gibi sadece telefonumuza karakterin kendi görev serisinin job davetini göndermemizi sağlayan Request Job özelliğini barındırıyor. Rehberimize sadece kalabalık yapmaya yarayan bu kişiyi telefonunuzda tutmamanızı öneririm. 7. rehber kişimiz Pegasus. Satın aldığımız ve genellikle garaja koyulamayan bazı özel araçları kullanmak istediğimizde işte bu Pegasus'u arıyor ve istediğimiz aracı isteyerek çağırmamız gerekiyor. Genel olarak rehberinize bulunmasına fayda olacağını düşündüğüm bu Pegasus'u eğer oyun stilinize göre özel araçlarda çok fazla işiniz yoksa kalabalık etmemesi adına etkinleştirmemeyi de düşünebilirsiniz. Geldik 8. rehber kişimize ki o da Dom. Oyundayken 10. seviyeye geldiğinizde bu karakter telefon rehberinize gözükmeye başlayacaktır. Dom belki de tüm rehber kişiler arasındaki en gereksizlerden biri olabilir. Zira karakter hikaye icabı öyle bir karakter ve ne zaman telefonla ararsanız arayın telefonu açmıyor. Dolayısıyla rehberimizi tutmanın en ufak bir artısı bulunmuyor. Gelelim 9. rehber kişimize ki o da asistan. Oyunda bir ofis satın alarak erişebileceğiniz bu asistanla birlikte polislerin el koyduğu bir aracınızı sadece asistanınızı arayarak el konulan aracınızı otoparktan alıp yanınıza getirmesini sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir diğer özelliği ise yanınıza lüks helikopter isteme özelliği. Bu seçeneği seçtiğinizde de yakınıza kısa bir süre içerisinde bir helikopter gönderiliyor. Ve bu helikopterde bindiğinizde isterseniz anında ofisinize ışınlanabiliyorsunuz, isterseniz de haritada işaretlediğiniz waypoint'e helikopter sizi yavaşça götürebiliyor. Asistanı rehberinize tutup tutmamak size kalmış. Ancak el konulan araçlarınızı hızlıca yanınıza getirme özelliği kesinlikle güzel bir özellik. Ve sırf bunun için bile rehberinize tutmayı düşünebilirsiniz. Geldik listemizdeki 10. kişiye ki o da Agent 14. Bu karakteri de bir bunker satın alarak açabilirsiniz. Karakteri aradığımızda karşımıza yalnızca 2 seçenek çıkıyor ve bunlardan ilki olan Request Bunker Research seçeneğinin üzerindeyken bunkerınıza halihazırda yaptığınız araştırmanın ilerlemesini bunker'a gitmenize gerek kalmadan sadece telefonla arayarak öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca bu seçeneğe tıkladığınızda da bunker'da üzerinde çalışılan aktif araştırmanızı hızlandırmak adına bir görev başlatabiliyorsunuz. Görevleri yapmak aşağı yukarı 5-10 dakika sürebiliyor. Görevi başarıyla yaptığınızda ise araştırmanızı %20 seviyesinde ilerletecektir. İkinci seçenekten de dilerseniz yanınıza şirketin araçlarını çağırabiliyor ve dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sunduğu özelliklere bakarak Agent 14'e listenizde tutabilir ya da kaldırabilirsiniz. Gelelim listemizdeki 11. kişiye ki o da kaptan. Bu kişiyi oyunda bir yat satın aldığınızda açabiliyorsunuz. Karakteri aradığımızda da karşımıza 4 farklı seçenek çıkıyor. Birinci seçenekten yatınızın bulunduğu yerin yakınlarında bir helikopter çağırabiliyorsunuz. İkinci seçenekten yine yatınızın bulunduğu yerin yakınlarında bir deniz botu istemenize olanak sağlıyor. Üçüncü seçenekten ise yatınızda bulunuyorken yatın yakın olduğu sahile kişisel aracınızı çağırabilmenize imkan veriyor. Dördüncü seçenekten ise yatın kendine ait olan görevlerini başlatabiliyorsunuz. Kişiden kişiye göre tabii ki bu değişebilir ancak bana soracak olursanız rehberinizde kalabalık yapmaması gereken kişilerden birisi de bu kaptan diyebilirim. Geldik listemizdeki 12. kişiye ki o da Brucey. Bu karakter GTA Online'da 17. seviyeye geldiğinizde rehberinize ekleniyor. Telefonla aradığınızda ise karşınıza yalnızca tek bir seçenek çıkıyor. O da Bull Shark Testosteron adındaki seçenek. Bu seçeneğe tıkladığınızda da Brucey yakınlarınıza kısa bir süre içerisinde bir hap bırakıyor. Ve bu hapın yanına gidip aldığınızda da 1 dakika süren bir etkisi olan güçlendirmeniz oluyor. Hapın etkisindeyken verdiğiniz hasar 2 kat artıyor ve aynı zamanda aldığınız hasar da yarı yarıya düşüyor. Eğer oyunda diğer oyunculara karşı sıklıkla çatışıyorsanız bu seçeneği rehberinizde tutabilirsiniz. Ancak bu tip şeylerle çok fazla ilgisi olmayan oyuncuların bu rehber kişisinin de pas geçmesini öneririm. Gelelim listemizin 13. sırasında bulunan kişiye ki o da Meriwether. Oyundayken 12. seviyeye ulaştığınızda Meriwether açılmış olacaktır. Telefonumuzdan bu Meriwether aradığımızda karşımıza 6 farklı özellik çıkıyor ki hepsini kullanabilmek için belirli bir seviyede olmanız gerekiyor. Birinci özellik için 12, ikinci özellik için 20, üçüncü özellik için 25, dördüncü özellik için 30, beşinci özellik için 35 ve son olarak da 6. özellik için ise 50. seviyede olmanız gerekiyor. İlk seçeneğe tıkladığınızda haritada bulunduğunuz yere yakın, içerisinde mermi bulunduran bir kasa isteyebiliyorsunuz. İkinci seçenek olan Backup Helikopter seçeneğini tıklayarak size havadan koruma sağlaması için içerisinde askerler bulunan ve bir çatışmaya girdiğinizde yardımcı olan bir helikopter yollamalarını isteyebiliyorsunuz. Üçüncü seçenek olan Boat Pickup ile eğer denizde mahsur kaldıysanız bu seçeneği seçerek yanınıza bir deniz botu geliyor ve sizi en yakın sahile ulaştırıyor. Dördüncü seçenek olan Helikopter Pickup seçeneğiyle de bulunduğunuz yere bir helikopter iniş yapıyor ve haritadan seçeceğiniz bir yeri sizi götürebiliyor. Beşinci seçenek olan Call Mercenaries seçeneğiyle de bulunduğunuz sunucudaki bir kişinin peşine onu öldürmek için paralı askerler takabiliyorsunuz. Altıncı ve son seçenek olan Airstrike ile birlikte de işaret fişeğini atacağınız bir bölgeye jet saldırısı düzenletebiliyorsunuz. Eğer bu özellikleri kullanırım diyorsanız
Dilerseniz Meriwether'ı da rehberinize tutmayı düşünebilirsiniz. Geldik listemizdeki 14. kişiye ki o da Geralt. Bu da yine az önce saymış olduğum gibi bu Geralt karakterinin kendine ait kontak görevlerinin davetini telefonumuza göndererek hızlı bir şekilde başlatabilmemize olanak sağlıyor. Bu tip sadece kontak görevi içeren kişilerin görevlerine zaten duraklama menümüzde bulunan Jobs kısmından erişebildiğimiz için bu karakteri de rehberinize tutmamanızı öneririm. Listemizin 15. sırasında Downtown Cab Co bulunuyor. Bu bildiğiniz üzere oyundaki bir taksi şirketinin numarası ve telefon rehberimizden bu kişiyi aradığımızda direkt olarak yanımıza kısa bir süre içerisinde bir taksi geliyor. Bu taksiye de binerek haritada yalnızca belirlenmiş noktalara yavaşça seyahat edebiliyoruz. Eğer oyunun yeni nesil sürümünü oynuyorsanız ayrıca hızlı seyahat şeklinde bir seçeneğiniz de oluyor. Ve bu sayede yine haritadaki belirli noktalara bu sefer yavaşça değil anında ışınlanarak gidebiliyorsunuz. Bana soracak olursanız çok da işimize yarayan bir özellik değil ancak yine de rehberinizi tutup tutmamak size kalmış diyebilirim. Listemizin 16. sırasında Malk karakteri bulunuyor. Bu da yine daha önce bahsettiğim Dom karakteri gibi aradığınızda asla ulaşamadığınız bir karakter. Dolayısıyla rehberimize bulunması için en ufak bir sebep bile bulunmadığından mutlaka rehberinizden kaldırmanızı öneririm. Geldik listemizdeki 17. sırada bulunan kişiye ki o da LJT. LJT aslında oyundaki Lester karakteri oluyor ve telefonla ulaşmaya çalıştığımızda da ne yazık ki bu konuda başarısız oluyoruz. Dolayısıyla da rehberimize bulunması için herhangi bir sebep bulunmuyor. Listemizin 18. sırasında Tony bulunuyor. Bu karakter bir nightclub sahibi olduğunuzda açılıyor. Telefonu aradığımızda da karşımıza iki farklı seçenek çıkmakta. Birinci seçenek olan Recurse Club Management seçeneğinin üzerinde eğer C olarak yazıldıysanız nightclub'ınızın mevcuttaki popülerlik durumunu görebiliyorsunuz. Ek olarak bu seçeneğe tıkladığınızda da nightclub'ınızın popülaritesini yükseltmek için yapabileceğiniz Nightclub Management görevlerini başlatabiliyoruz. İkinci seçenekten de Nightclub'ın limuzinlerinden birisini yanımıza isteyebiliyor ve kendimiz kullanabiliyoruz. Eğer Nightclub üzerinden pasif olarak gelir kasıyorsanız kulübün popülaritesini yüksek tutmak isteyeceksiniz. Zira gerçek hayattaki süreyle her 48 dakikada bir $50.000 para getirisi bulunuyor. Bu sebeple de bu karakteri rehberinize tutmak isteyebilirsiniz. Gelelim 19. sırada bulunan Lazov karakterine. Bu da yine önceki saydığım bazı kişiler gibi aradığımızda açmayan ve rehberimize bulunması için herhangi bir sebep olmayan kişilerden. Dolayısıyla bu karakteri de mutlaka rehberinizden kaldırmayı unutmayın. Geldik listemizin 20. sırasında bulunan English Dave karakterine. Bu da aynı şekilde aradığımızda telefonu açmayan karakterlerden ve bize herhangi bir şekilde etkisi bulunmuyor. Dolayısıyla kalabalık etmemesi adına bu karakteri de rehberinizden kaldırmayı unutmayın. Listemizin 21. sırasında Paige adındaki karakter bulunuyor. Paige de yine aradığımızda telefonu açmayan gereksiz rehber kişilerden birisi. Dolayısıyla öncekilerde olduğu gibi bunu da rehberinizden gönül rahatlığıyla kaldırabilirsiniz. Listemizin 22. sırasında bir Yoni karakteri bulunuyor ve bu karakter de oyunda aradığımızda telefonu açmayan ve meşgul gözüken karakterlerden birisi. Rehberinize kalabalık etmemesi adına listeden tikini kaldırmayı unutmayın. Listemizin 23. sırasında Tom Connors karakteri bulunuyor. Telefon aradığımızda meşgul gözüken ve hiçbir işe yaramayan karakterlerden bir başkası. Aynı şekilde bunun da tikini listeden gönül rahatlığıyla kaldırabilirsiniz. Listemizin 24. sırasında oyunda hiçbir işe yaramayan karakterlerden Wendy karakteri bulunuyor. Bu da yine diğerleriyle aynı şekilde arandığında telefonu açmayan ve listeden kaldırmamıza sakıncası olmayan kişilerden. Gönül rahatlığıyla listenizden kaldırabilirsiniz. Listemizin 25. sırasında Pavel bulunuyor. Kosatka satın aldığınızda kilidini açabileceğiniz bu karakteri telefonunuzda aradığınızda yalnızca bir seçenek karşınıza çıkıyor ki o da Cancel the Kayaperuka Heist. Eğer halihazırda bir Kayaperuka Heist'iniz mevcutsa ve herhangi bir sebepten ki örnek verelim Heist'in ana hedefini beğenmediğinizde Heist'i iptal etmek isterseniz işte o işlemi buradan yapabiliyorsunuz. Eğer bu seçeneğe sıklıkla ihtiyaç duyan biriyseniz telefon rehberinizde tutmanıza yarar var. Ancak çok ihtiyaç duymadığınız bir seçenekse bu karakteri de rehberinizden kaldırabilirsiniz. Geldik listemizin 26. sırasında bulunan Sesanta'ya. Oyunda bir otoshop sahibi olduğunuzda bu karakterin kilidi açılmış oluyor. Karakteri telefonla aradığımızda da ilk seçenek olan Cancel Contract Job seçeneğiyle otoshop içerisindeki beyaz tahta üzerinden yapabildiğimiz kontrat görevini iptal edebilmemize olanak sağlıyor. Bu sayede zorlandığınız ya da farklı bir sebepten yapamadığınız kontrat görevini iptal ederek başka bir kontrat görevine geçiş yapabiliyorsunuz. İkinci seçenek olan Recurse Exotic Export List seçeneği de yine otoshop'un içerisinde yer alan siyah tahtadaki Exotic Exports araçlarının listesini telefonumuza mesaj olarak gönderilmesini sağlıyor. Bu sayede de hangi araçları ihraç edeceğimizi otoshop'a gitmemize gerek kalmadan uzaktayken de öğrenmiş oluyoruz. Eğer bu saydığım özellikler işinize yarıyorsa mutlaka rehberinizde bulunsun derim. Aksi durumda ise rehberinizden kaldırarak kalabalık yapmasını engelleyebilirsiniz. Listemizin 27. sırasında KDJ adındaki karakter bulunuyor. Bu karakter de oyundaki hiçbir işe yaramayan karakterlerden birisi ve aramaya çalıştığınızda da telefonu açmıyor. Bize yararı olan herhangi bir özelliği olmadığından rehberinizden gönül rahatlığıyla kaldırabilirsiniz. Geldik listemizin 28. sırasındaki kişiye ki o da Franklin. Bu karakter de oyunda bir agency satın aldıktan bir süre sonra telefon rehberimize ekleniyor. Telefonla aradığımızda ise 5 farklı seçenek bizi karşılamakta. Bunlardan ilki olan Request Security Contract seçeneğini tıklayarak normalde agency'nin içerisinde bulunan bilgisayar üzerinden başlattığımız security contract görevlerini agency'den uzaktayken bu seçeneği tıklayarak başlatabiliyoruz. İkinci seçenek olan Payphone Hits özelliğiyle birlikte genellikle yaklaşık 2-3 dakikada tamamlayabileceğimiz minimum
mini görevleri isteyebiliyoruz. Ki bu görevler harcadığımız süreye oranla kesinlikle iyi para vermekte. Hele ki bonuslu bir haftaya denk gelirseniz. Üçüncü seçenek olan Company Sub özelliği ise agency'nin içerisinde bulunan şirket aracını yanınıza isteyebiliyor ve gönlünüzce kullanmanıza olanak sağlıyor. Dördüncü seçenek olan Sub Service seçeneğini seçtiğinizde ise bulunduğunuz yere şirketin aracıyla birlikte bir şoför gönderiliyor ve siz araca bindiğinizde araç agency'ye yavaşça geri dönüyor. Yani kısacası size agency'ye geri götürmenizi sağlayan bir seçenek. Beşinci ve sonuncu seçeneğimiz ise Supply Stash özelliği. Bu seçeneğe tıkladığınızda da bulunduğunuz yerin yakınlarına içerisinde zırh, mermi ve cam barındıran bir çanta bırakılıyor. Gidip çantayı aldığınızda da bu saydıklarıma sahip oluyorsunuz. Eğer agency ile çok işiniz yoksa rehberinize tutmayabilirsiniz. Ancak bana soracak olursanız özellikle Payphone Hits ile kısa sürede güzel paralar kasabilmek kesinlikle iyi bir seçenek ve dolayısıyla dilerseniz Franklin rehberinize bulundurmayı düşünebilirsiniz. Listemizin 29. sırasında Imani bulunuyor. Bu karakter de yine agency satın aldıktan bir süre sonra telefon rehberimize ekleniyor. Telefonla aradığımızda da iki farklı seçenek bizi karşılıyor. Bunlardan ilki olan Out of Sight özelliğini seçerseniz haritada bulunduğunuz yerin yakınındaki 500 metre çapında bir daire oluşuyor ve bu dairenin içerisindeyken siz ve organizasyonunuzdaki kişiler diğer gerçek oyuncuları haritada gözükmüyorlar. Tabi dairenin içerisinde başka bir oyuncuya silahla sıkarsanız bu özellik bozulmakta. İkinci seçenek olan Source Motorcycle seçeneğine tıkladığımızda ise bulunduğunuz yerin yakınlarına kurşun geçirmez tekerlekleri olan bir motosiklet çağırmaya yarıyor. Eğer oyunu çoğunlukla PvP oynuyor ve bu haritadan kaybolma seçeneğinin işinize yarayacağını düşünüyorsanız bu karakteri rehberinize tutmanızda fayda var. Listemizin 30. sırasında Johan bulunuyor. Oyunda bir Nightclub satın alıp Nightclub'ınızın depo bölümüne bir kez giriş yaptığınızda bu karakter telefonunuza eklenecektir. Telefonla aradığımızda karşımıza yalnızca bir seçenek çıkmakta. O da Request Nightclub Good seçeneği. Bu seçeneğin üstündeyken Nightclub deponuzun ne kadar dolu olduğunu yüzde olarak, var olan stoğun ne kadarlık bir değeri olduğunu da alttaki kısımdan görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca seçeneğe tıkladığımızda da depolarımızı doldurmak adına rastgele olarak bir görev başlatılıyor. Özellikle Nightclub üzerinden gelir elde eden kişilerin mutlaka rehberinde bulunması gereken bir isim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira her daim stoklarını uzaktayken de kontrol edebilmek kesinlikle işinize yarayacaktır. Listemizin 31. sırasında Dax karakteri bulunuyor. Drug Wars güncellemesiyle birlikte eklenen bu karakteri de oyunda bulunan First Dose görevlerinin ilkini yaptığınızda telefon rehberinize ekleniyor. Karakteri aradığımızda da karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. İlk seçenekten genellikle Acid Lab'ın ekipman yükseltmesini açmak için yapılan Fooligan Jobs görevlerini başlatabiliyorken ikinci seçenekten de Dax'ın kişisel karavanını yanınıza isteyebiliyor ve dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Açıkçası eğer Fooligan Jobs'larla fazla işiniz yoksa Dax'ın da telefon rehberinizde olması için büyük bir neden bulunmuyor. Ancak yine de tercih size kalmış durumda. Listemizin 32. sırasında Matt karakteri bulunuyor. Bu karakter de yine Drug Wars güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen karakterlerden birisi ve First Dose görevlerinin 6. görevinde Acid Lab'ı elde ettiğimizde telefon rehberimize ekleniyor. Bu karakteri de aradığımızda karşınıza 3 farklı seçenek çıkıyor. İlk seçenek olan Source Supply seçeneğinden Acid Lab'a gitmenize gerek kalmadan bu işletmeniz için malzeme tedarik etme görevi başlatabiliyorsunuz. Ayrıca eğer CEO olarak yazıldıysanız ve Acid Lab'ınıza dışarıdaysa bu seçeneğin üzerindeyken mevcut malzeme stoğunu ve satılacak ürünlerin değerini görebiliyorsunuz. İkinci seçenek olan Buy Supply seçeneğinden de eğer malzemeleri görev yaparak değil de parasını vererek satın almak istiyorsanız onu da bu seçeneğe tıklayarak yapabiliyorsunuz. Son olarak da Post Production seçeneğine tıkladığınızda da Acid Lab'ınızın üretimi durduruluyor ve bu işletmenin giderlerini ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Eğer Acid Lab üzerinden para kasıyorsanız mutlaka rehberinize bulunmasında fayda var. Ancak çok fazla bu işletmeyle işiniz yoksa gönül rahatlığıyla rehberinizden kaldırabilirsiniz. Listemizin 33. ve son sırasında ise Mrs. Baker karakteri bulunuyor. Bu karakterde oyuna bir penthouse sahibi olduğunuzda rehberinize ekleniyor. Telefon aradığımızda da karşımıza 3 farklı seçenek çıkıyor. İlk seçenek olan Request Work seçeneğinden Mrs. Baker'ın kontak görevlerini başlatabiliyorsunuz. İkinci seçenek olan limuzin servisi seçtiğiniz zaman haritada bulunduğunuz yere bir limuzin gönderiliyor. Ve bu limuzini binerek isterseniz sizi kazinoya ya da haritada seçtiğiniz waypoint'e yavaşça götürüyor. Üçüncü seçenek olan Car Service seçeneğine tıkladığınızda da kazinonun kendine ait 6 farklı aracından dilediğinizi yanınıza isteyebiliyor ve gönlünüzce kullanabiliyorsunuz. Saydığım özelliklerin eğer oyunda işinize yarayacağını düşünüyorsanız rehberinize tutabilir ya da kalabalık etmemesi adına kaldırmayı düşünebilirsiniz. Evet, böylelikle videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki siz hangi karakterleri rehberinize tutuyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O zaman videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.